Herkese merhabalar. Size bir söz vermiştim. Bir yıldır zaman ayıramamıştım ama şu anda bu videoyu yapmanın zamanı geldi. Çünkü bana çok fazla sorular gelmekte. Bu hikaye nasıl başladı? Şu anda 45 yaşındayım. Sanat tarihinde doktora yaptım. Eğer beni tanımayanlar varsa Şafak Sağlı'nın benimle yaptığı röportajı vardı. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kısaca bahsetmem gerekirse Hamburg Üniversitesi'nde sanat tarihi alanında lisans ve yüksek lisans yaptım. Sonrasında da Türkiye'ye dönüp İspanya hakkında doktoramı yazdım. Bir yıl İspanya'da kaldım. Araştırmalarımı yaptım. 2016 yılında da doktoramı bitirdim. Mimar Sinan ve Medeniyet Üniversitelerinde toplamda 7 yıl kadar akademisyen olarak görev aldım ve 2017 yılında oğlumla birlikte tekrar Almanya'ya döndüm. 2020 yılında ben YouTube videolarına kaldığım yerden devam etmeye başladığımda aslında pandeminin de etkisiyle dijitalleşme çok hızlı şekilde yayıldı. Burada benim kendimi güncellememle aslında dijital alana girmemle başladım. YouTube videoları beni bir şekilde dijitalleşmeye zorladı. Evet, kendi web sitemi yapma konusunda, sosyal medyamı etkinleştirme konusunda. Bu süre içerisinde, bu dönemde hem Türkiye'den hem de Almanya'dan arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında yazılımla alakalı proje teklifleri gelmeye başladı. Birlikte yapıp yapamayacağımız konusunda. Pandemide, özellikle de 2021'de en fazla yatırım yapılan ve en fazla destek verilen 2 tane alan vardı. Bunlardan birisi tabii ki sağlık, ikincisi de dijitalleşmeydi. Kurumlardaki her şey çok hızlı şekilde dönüştürülmek amacıyla projeler geliştirilmeye başlandı. Birçok insan da çalışan da mağdur oldu. Bunların arasında ben de vardım. Ve 2021 yılında işsiz kaldım. YouTube videolarına ağırlık verdikten sonra dijitalleşmeyi iyice keşfetmek açısından buradaki startupları takip etmeye başladım. Sosyal medya ağları üzerinden, LinkedIn üzerinden gördüğüm profesyonel anlamda çalışan kişilerle inisiyatif alarak iletişime geçmeye başladım. Ve onları dinledikçe de aslında çok farklı bir dünya olduğunu ve inanılmaz derecede hızlı şekilde ilerleyen bir alan olduğunu fark ettim. Bunu nereden başlayabilirim diye kendime sormaya başladım. Yani bu konuda bir eğitim almalıyım diye. İşçi Bulma Kurumu'ndaydım ve biz telefonla, o zaman zaten pandemi olduğu için kuruma gidip gelme yasaktı vesaire. Telefonla görüşmeler yapıyoruz. Takip etmeleri gerekir. İş başvurusunda bulunuyor musunuz? Yardıma ihtiyacınız var mı? İsteğimi dile getirdim ve dedim ki tamam, bir eğitim almak istiyorum. Çünkü sanat tarihi alanında zaten %1'lik olan şansımız pandemiyle beraber tamamen yok oldu. Ve kendime dijitalleşmenin içerisinde geliştirmem gerektiğine inanıyorum. Eğitim alabilir miyim? Konuştuğum memur hanım alabileceğimi söyledi. Bana dedi ki tamam, siz gidin kurs arayın, bize getirin teklifi. Fiyatı ne kadar, kaç ay devam edecek, içeriği nelerdir, kursu bitirdikten sonra ne tür iş olanakları vardır gibi. Kursları araştırmaya başladım ama derya deniz. Bütün Almanya'da okullar, özel okullar, kurslar, mesleki eğitimi olan okullar gibi liseler bulunmakta. Bu alanda olmadığınız için nereden başlayacağınızı inanın bana bilmiyorsunuz. Hamburg Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla iletişime geçtim. Onların görüşlerini aldım. Yazılımda yer alan, yazılım mühendisliği yapmış olanlar ve şu anda da bu sektörde çalışanlarla. Çok iyi motive edenler de vardı. Açıkça söylemek gerekirse ben şunu da söyleyeyim size. %70'e olumsuz şekilde yaklaştı. Ama beni motive eden arkadaşlar da %30. Bu %30'dan %15'i tanıdığım, %15'i de LinkedIn üzerinden iletişime geçtiğim insanlardı. Ve bu şekilde yolculuğa başlamış oldum. HTML, CSS, JavaScript ve Typo 3 dediğimiz WordPress'e çok yakın olan bir uygulama. Bu kursdan memnun kalmadım. Sonra Udemy üzerinden, Harvard Üniversitesi'nin Coursera'nın kursları üzerinden ekstra kurslar almaya başladım. Sonrasında tekrar İşçi Bulma Kurumu'ndan ve memur hanım yine beni aradı, nasıl geliyor diye. Ben de böyle anlattım. Ya aldım ama yeterli gelmedi. Çok da memnun kalmadım açıkçası. Kendim tekrar özel kurslar almaya başladım diye. Ama başvurularıma devam ediyorum, merak etmeyin diye de ekledim tabii ki. Ama çok şaşırdım. Dedi ki bunu bize söylemeniz gerekirdi memnun olmadığınızı ve biz size yeni bir şans veriyoruz. Tekrar bana bir şans verdiler ve ben o sırada da Armağan'la iletişime geçtim. Full Stack Bootcamp dediğimiz kursuna kaydoldum. Biz 3 aylık bir kursa tekrar başlamış olduk ama 3 ay gerçekten işte sabah 7'den akşam 11-12'lere kadar çalıştığımız, kendi projemizi ürettiğimiz, işte frontend, backend'i, MongoDB'si, Vue.js'i vesaire, hata ayıklama, kitabı proje yükleme vesaire hepsini bir arada gördük ve bazı zamanlarda gerçekten de yapamayacağımızı düşündüğümüz, bunalıma girdiğimiz, yorulduğumuz zamanlar oldu. Burada yalnız olmadığımızı bilmek de güzel bir şey. Herkesin aynı duygular içerisinde olması
bizi mutlu ediyordu. Tabii ki 3 ay kurstan sonra her şey bitmiş değildi, aslında yeni başlıyordu. Ve bu alana girmek isteyenler olursa 3 aylık kurs ya da bootcamp'te olsa yeterli değil. Güzel bir başlangıç ama kesinlikle yeterli değil. Çünkü yazılımın, kodlamanın mantığını anlama olayı kolay değil. O kadar çok şey bir arada birden geliyor ki bunları işte ayıklayabilmeniz, bunlara alışabilmeniz, aşina olması, beynin onu mayalaması için zamana ihtiyaç var. Bence bu en az bir 9 ay zaman gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer iş bulma kurumundaysanız bunların hepsini devlet ödüyor. Bu konuda bence kaygılanmayın. Hatta şunu söyleyebilirim. İş bulma kurumunun böyle bir imkanı varken eğer yolunuzu kaybettiyseniz, ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve bir şey yapmak ve bir an önce bir meslek edinmek ya da bir işe girmek istiyorsanız iş bulma kurumunun verdiği imkanları değerlendirerek bu kursları alın. Proje yöneticiliği olabilir ya da yazılımla alakalı konular olabilir. Hiç fark etmez. Ya da dijitalleşme ile alakalı konular olabilir. Özellikle de sosyal bilimlerdeyseniz ve çalışma olanaklarınız yoksa, pandemiden sonra ve dijitalleşmeden sonra şansınız da azaldıysa size danışmanlık yapan memuru ikna edebilirsiniz. 3 aylık kursu bitirdikten sonra hemen iş başvurularına başlamak istedim. Yaklaşık 80 şirkete başvuru yaptığımı hatırlıyorum. Bunların içerisinde direkt mail olarak yazdığım ya da inisiyatif olarak başvuru yaptığım ya da LinkedIn üzerinden bağlantıya geçtiklerinde oldu. Yaklaşık 10 şirketle düzenli olarak görüşmeler devam etti. Bunların içinde startuplar da vardı. Aynı zamanda Berlin'de olmayan ve home office olarak çalışabileceğim şirketler de vardı. Benim girdiğim şirkette ise şöyle oldu. 3 aylık bir görüşme süreci oldu. İlk görüşmeden sonra 1 ay daha bekledim. Sonra 2. ayda tekrar beni aradılar ve bu sefer de bana küçük bir proje geliştirmem için işte task verdiler. Bunun için de bana 15 gün süre verdiler ve bu süreden sonra o projemi kitaba yükleyip onlara linkini göndermem gerekiyordu. Bu projenin ben yaklaşık %80'ini tamamladım. 15 gün sonra tekrar görüşme yapıldı yazılım mühendisiyle beraber. O küçük yazdığım task üzerine, proje üzerine nasıl yaptığımı anlattım, hangi dili kullandığımı anlattım vesaire. Sonrasında işe alındım ama 2,5 ay sonra işe girebilecektim. 18 Ocak'ta sözleşmeyi imzaladım. Mart'ın başında da işe girmiş oldum ve yaklaşık 1 yıldır da bu şirkette çalışıyorum. Şunu açıkça söyleyebilirim ki bu alan sürekli öğrenmeye açık bir alan. Siz bu alana girmek isterseniz öğrenmeyi sevmeniz lazım. Yani dokümanları okumanız gerekiyor, sürekli araştırma yapmanız gerekiyor. Fakat güzel bir haberim var. Şöyle, beyin zamanla alışıyor aslında bu sürece. Yazılım mühendisliğini sadece kodlamadan, programcılıktan ibaret görmeyin. Proje bulma, yaratıcı bir fikir ortaya koyma, gündelik hayatınızda sorun ne, o sorunu tespit edip ona çözümler üretme, onu projeye dökme ve sonra o projeyi geliştirme, projenin mimarlığını yapma ve o projeyi yürütme becerisi aslında. Bu imkanları başta göremeyebilirsiniz. Çünkü bu sektöre girdiğinizde aslında anlıyorsunuz. İş başvuruları yaparken de fark ediyorsunuz. İnanılmaz derecede iş pozisyonları var ve bu kadar pozisyon olduğunu da farkında değilsiniz aslında. Nereye başvuracağınızı, hangi pozisyonda görev almak istediğinizi, nerede mutlu olabileceğinizi bile anlamıyorsunuz. Ama önemli olan o değil. Zaten yola girmek. Yola girdikten sonra zaten her şey bir şekilde rayına oturuyor ve beyin bir şekilde bunu ayıklıyor. Neyi yapmak istediğinizi, yapmak istemediğinizi, neyi kolayca öğrenebileceğinizi ya da neyi geliştirmeniz gerektiğini. Fakat şu da çok önemli bence. Bu alanda eğer kendinizi kaybederseniz detaylara takılabilirsiniz. Çünkü çok detaylar var. Ve bu detayların içerisinde gömülüp zaman kaybı da yaratabilirsiniz. Birazcık da bence çalışma yöntemi, planı ve zaman planını da burada devreye sokmanız gerekir. Tez yazımı ile alakalı özel bir ders veriyordum. Bir doktora öğrencim yazılım mühendisliğinde doktora yapıyordu ve şunu söylemişti bana. O zaman diller hakkında sohbet ediyorduk. Demişti ki gelecekte öğrenmemiz gereken dil yabancı dil olmayacak, yazılım dili olacak. Her konuda ne olursa olsun dijitalle birlikte, dijital ortamla ve yazılımla interdisipliner bir şekilde çalışılmayan her alan maalesef kendini güncelleyemeyecek ve çağın gerisinde kalacak. Birçok meslekler artık yok olmuş durumda. İstatistiklere göre 2016 yılında üniversiteye başlayan her 3 öğrenciden ikisinin mesleği işe yaramayacak ya da iş bulamayacak ve bunu dijital alanla kombine etmediği sürece o yaptığı diploma ya da sertifika çok da etkili olmayacak. Birçok meslek şu anda ortadan kalkıyor. Bunun en bariz örneği örneğin çevirmenlik, örneğin fotoğrafçılık, örneğin kütüphanecilik,
Örneğin perakendecilik, örneğin sekreterlik ya da idari işler ve sayamayacağımız o kadar işler var ki bütün alanlar, dijital alanla disiplinler arası birlikte çalışmadığı sürece ilerleyemeyecek, güncel kalamayacak maalesef. Sorulardan birisi de işte doktora ünvanıma yazık mı oldu? Sanat tarihinde kalmalıydım. Bu yazılım alanına geçtikten sonra beynimin çalışma sistemi değişti. Sanat tarihine ve tarihe yaklaşımım değişti. Doktora ünvanı bana şunu kazandırdı. Çok çalışma becerisi, analiz etme becerisi, sorgulama, araştırma, ulaşmak istediğim bilgiye ulaşmak için sabırla, sebatla, araştırma yöntemlerini bilmek ve araştırdığın bilginin nasıl kullanılabileceğini bilme konusunda. Aynı zamanda da yazılım ve kodlama alanında da sabır gerektiren bir şey. Bence doktora bana bu yeteneği kazandırdı. Bu disiplini kazandırdığı için de bu alanda da bana avantaj oldu diyebilirim. Özet olarak söyleyebilirim ki sanat tarihi doktoramdan sonra yazılım mühendisliğine geçtiğim için hiç pişman değilim. Bu alana geçmek isteyen, tereddüt eden arkadaşlar varsa tereddüt etmeden geçmenizi tavsiye ederim. Özellikle de bir yön bulma arayışındaysanız bence vakit kaybetmeyin ve bu alana girin. Bu alanın ekmeğini yiyeceğinize inanıyorum. Çünkü verdiğiniz emeğin karşılığını alabileceğiniz bir alan. Özellikle Almanya şartları için söylüyorum. Türkiye'deki şartların ne olduğunu bilmiyorum ama çalışma şartları gerçekten çok iyi. Aynı zamanda da danıştığınız insanlar da size olumsuz şeyler söylüyorlarsa yaşınızla alakalı, mesleğinizle alakalı, alanınızla alakalı vesaire onların da sizi sabote etmesine izin vermeyin. Çünkü sizin kapasitenizi ancak siz biliyorsunuz. Özellikle de lisans eğitimini bitirmiş, tamamlamış bir kişinin kapasitesine kesinlikle yeteceğine inanıyorum. Bırakın onu 16 yaşında çocuklar kodlama yazmaya başlıyorlar. Yani daha 16 yaşına girmeden 12 yaşında kodlama yazmaya başlıyorlar. Dolayısıyla da yapılmayacak bir şey değil. Artık bundan sonra sizlerle bu konuları paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sorularınız varsa sorularınızı sosyal medya hesaplarından yöneltebilirsiniz ya da bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.